Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek tek açmayla uğraşmadan hazırlayabileceğiniz, yapımı oldukça pratik, lezzeti ve görüntüsü çok güzel bir börek tarifi vereceğim. Her zaman olduğu gibi detaylı malzeme listemize açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hemen tarifimize geçelim. Tarife geçmeden önce beni nerelerden takip ettiğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Öncelikle hamurumuzu hazırlayacağız. Bunun için uygun bir yoğurma kabı alıp içerisine 1 su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 2 dolu yemek kaşığı yoğurt, kullanacağımız malzemeler mümkünse oda sıcaklığında olsun. Eğer çok fazla soğuk olursa hamurunuzu yoğurmakta zorluk çekebilir. Hatta daha sonra açmakta da biraz güçlük çekersiniz. Ve 1 paket kabartma tozu, 1 silme yemek kaşığı tuz, yarım yemek kaşığı kadar da sirke ilavesi yaptıktan sonra malzemelerimizi güzelce karıştırıp üzerine azar un ilavesi yapalım. Ve hamurumuz karıştırılmayacak kıvama gelinceye kadar bu şekilde devam edip daha sonra spatulamızı çıkartarak elimizle yoğurmaya devam edelim. Toplamda 5 su bardağı kadar un kullandım. Kullandığınız unun cinsine göre bile miktarda değişiklik gösterebilir. O yüzden kontrollü ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Hamuru biraz toparladıktan sonra tezgaha alalım ve tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar tezgah üzerinde yoğurmaya devam edelim. Sonuç olarak çok fazla yumuşak olmayan ve ele yapışmayan bir hamur elde etmeliyiz. Hamurumuzu önce bir hamur kartı yardımıyla ikiye bölelim ve elde ettiğimiz her iki parçayı da kendi aralığında 5'e bölelim. Hamurumuzun tamamını eşit boyutlarda parçalar haline getirdikten sonra elimizle bezeler yapalım. Bezeleri yaparken de tekrardan tamamını eşitlemeye dikkat edelim. Bu aşamaların hiçbirisinde un kullanmadım. Hamur yapışkan bir hamur olmadığı için ama eğer gerek duyarsanız birazcık kullanabilirsiniz. Toplamda 10 adet beze kesmiştim. Yani hamur kesmiştim ama 11 adet beze elde ettim. Her seferinde bir tane fazla yapıyorum nedense. Şimdi hazır olan bezelerimizin üzerini kapatıp bir kenara alalım. Öncelikle tezgahımıza biraz un serpiştirelim. Hamurun her iki tarafını unladıktan sonra bir merdane ile, oklava ile veya elimizle hamuru tatlı tabağı boyutunda açalım. Daha düzgün görünmesi için merdane ile açmanızı tavsiye ediyorum. Bir tanesini açıp hazırladıktan sonra kenara alalım ve geriye kalan 10 tane hamurumuzu da aynı şekilde açmaya devam edelim. Bu arada isteğe bağlı un yerine nişasta da kullanabilirsiniz. Hamurlarımızın tamamını açıp hazırladıktan sonra açtığımız hamurlardan bir tanesini alıp üzerine oda ısısında bekletilmiş yani sürülebilir kıvamda olan tereyağını sürelim. Her tarafına eşit miktarda sürmeye dikkat edelim ki daha sonra üstüne koyduğumuz hamurlar birbirlerine yapışmasınlar. Bir tanesine yağ sürüp diğer hamuru üzerine yerleştirdikten sonra bu şekilde hamurlarımız bitinceye kadar devam edelim. Hamurları üst üste yerleştirirken kenarlarını da videoda gördüğünüz şekilde eşitleyelim ki daha sonrasında açarken her tarafı daha da düzgün ve güzel görünsün. Toplamda 11 katlı araları tereyağlı bir hamur elde ettik. Şimdi hamuru önce bir kenara alalım. Herhangi bir tabak veya tepsi alıp içerisine bir poşet veya streç yerleştirelim. Ve hamurumuzu tepsinin üzerine ters çevirelim. Özellikle ters çeviriyorum ki altında kalan hamurumuz biraz küçük kalmış olabilir. Elimle her tarafını düzgünce eşitleyebileyim. Hamuru tepsimizin boyutunca elimizle birazcık genişletelim. Hamuru güzelce büyüttükten sonra kenarında kalan poşetin fazlalıklarını üzerine getirelim veya herhangi bir poşet veya streçle üzerine hava almayacak şekilde güzelce kapatalım ve hamurumuzu 2 saat kadar buzdolabının aşağı kısmında bekletelim ki tamamen donsun. Şimdi geçelim iç harcımızı hazırlamaya. Bunun için 3 adet orta boyutlarda soğanı öncelikle yemeklik olacak şekilde doğrayalım.
Daha sonra uygun bir tencereyi veya tavayı ocağa alıp içerisine biraz sıvı yağ veya tereyağı ekledikten sonra soğanları üzerine ilave edelim ve soğanların diriliğini çabuk kaybetmesi için de birazcık tuz ilavesi yaparak kaşıkla sürekli karıştırarak hafiften soğanların renginin değişmesini bekleyelim. Soğanlarımız karamelize olmaya başladığında üzerine 400 gram orta yağlı veya yağsız kıyma ilavesi yaparak kıymayı da sürekli karıştırarak kavurmaya devam edelim. Eğer sürekli karıştırmazsanız içerisinde topak topak kalabilir. O yüzden bu şekilde karıştırmayı ihmal etmeyin. Daha sonra tencerenin kapağını kapatıp 2-3 dakika kadar kısık ateşte pişirelim. Ardından damak zevkimize göre üzerine birazcık baharat ekleyelim. Ben sadece tuz, karabiber ve toz kırmızı biber kullandım ve güzelce karıştırdım. Ve iç harcımız artık hazır olmuştur. Onu soğuması için bir kenara alalım. Ve geçelim artık böreğimizi açmaya. İsteğe bağlı böreğinizi yani hamurunuzu bir gece öncesinden bu şekilde hazırlayıp ertesi günde açmaya devam edebilirsiniz. Ben toplamda 2 saat kadar buzdolabının aşağı kısmında beklettim ve yeterli oldu. Hamurum yeterince donmuş. Şimdi öncelikle tezgaha bolca un serpiştirelim ve hamuru tezgaha alalım. Diğer tarafını da aynı şekilde unladıktan sonra merdane yardımıyla hamurumuzu açmaya başlayalım. Hamuru açmaya devam ettikçe birazcık yumuşayacaktır ve açması daha da kolaylaşacaktır. Açarken sürekli ters yüz yapmayı da unutmayalım ki her tarafı eşit boyutlarda açılmış olsun. Ve mümkünse dikdörtgen bir şekil verelim ki daha sonrasında hamurumuzun kenarlarını kesmemize gerek kalmasın. Hamurumuzu olabildiğince incelttikten sonra bir bıçak yardımıyla 2 parmak aralıklı olacak şekilde keselim. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi sevdiğiniz bir emojiyi bırakırsanız çok sevinirim. Hamurumuzu kesip hazırladıktan sonra iç harcımızdan üzerine dikkatlice yerleştirelim. Çok fazla doldurmamaya dikkat edelim. Bu arada ben kıymalı bir iç harcı kullandım. Sizler dilediğiniz iç harcıyla bu böreğimizi hazırlayabilirsiniz. Hamurlarımızın üzerine iç harcını yerleştirdikten sonra her iki ucunu birbiriyle getirip elimizle güzelce sıkıştırarak kapatalım. Tamamını aynı şekilde hazırladıktan sonra baş kısımlarını birleştirelim yani eşitleyelim. Daha sonra bıçak yardımıyla keselim. Ben 4 parmağımı aralıklı olacak şekilde tuttum ve eşit bir şekilde kesmeye dikkat ettim. Boyutlar, kestiğiniz boyutlar böreklerinizin boyutuyla eşit olarak değişecektir. Yani büyük keserseniz börekleriniz de büyük olur, küçük keserseniz küçük olur. Ne çok küçük ne de çok büyük kesmemeye dikkat edelim. Tamamını kesip hazırladıktan sonra hamurlardan bir tanesini alalım ve videoda gördüğünüz şekilde öncelikle böreğimizin bir ucunu diğer ucunun içine getirelim ve bu şekilde kapatalım. Hamur kolay şekil alabildiğinden kesinlikle sizi korkutmasın. Gerçekten çok pratik bir şekilde bu işlemi yapabileceksiniz. Hemen hızlıca diğer bir tanesini de hazırlayarak sizlere göstermek istedim. Tamamını aynı şekilde hazırlayıp yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsimize dizelim. Böreklerimizi tepsiye aldıktan sonra üzerlerine sıvı yağ ve tereyağı karışımını fırça yardımıyla güzelce sürelim. Ve hazır olan böreklerimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı ve üzeri nar gibi kızarana kadar pişirelim. Ortalama pişme süresi 25-30 dakikadır. Fırından fırına süre değişebilmektedir.
Hazır olan böreklerinizi sıcak olacak şekilde servis edebilirsiniz. Eğer çıtır olmasını istemezseniz böreklerinizin üzerine örtüp 10-15 dakika kadar bekletebilirsiniz. O zaman çıtırlığı gidecektir ama çıtır olarak kalmasını isterseniz üzerlerini örtmeden muhafaza etmenizi tavsiye ediyorum. Ve sizlerle birlikte bir videolu tarifimin daha sonuna geldik. Hem görüntüsünü hem lezzetini çok beğeneceğiniz çıtır çıtır kat kat nefis bir börek hazırladık. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğeni bırakabilir, yorum yazabilir, kaydedebilir ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Yepyeni videolu tariflerimden haberdar olmak isterseniz eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli. Bir sonraki videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.